Merakın Pusulası update döndü. Bilginin peşindeki dostlar. STEM XR kanalımızın update serisinde yeni bir bölümle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bugün 2025'i bir haber turu gibi geçmeyeceğiz. Yılı baştan sona kırılma anları ile üzerinden okuyacağız. Şunu net söyleyeyim. Bu teknoloji için sıradan bir gelişme dönemi değildi. Oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemdi. Robotlar fabrikadan çıkıp evlerimize kadar girdi. Yapay zeka ilk kez ciddi biçimde hukukla çevrelendi. Metinden video üretimi gerçekliğe tehlikeli derecede yaklaştı. İnsan beyni dijital sistemlere doğrudan bağlanmaya başladı. Uzay artık romantik bir hedef değil, planlı bir lojistik problemine dönüştü. Geçtiğimiz sene internetin kritik altyapıları sadece yavaşlamadı. Bazı anlarda küresel ölçekte devre dışı kaldı. Bu da bize şunu gösterdi. Modern hayatın çalışması birkaç kritik dijital omurganın kesintisiz işlemesine bağlı. O omurga durunca zincirleme şekilde her şey duruyor. 2025 yılında neler oldu? Bilim ve teknolojinin kırılma noktası. 25 büyük haber. 2025 yılını 25 önemli haberle özetliyoruz. İlk haberimizle başlayalım. İnsansı ev robotu Figure 03 tanıtıldı. Ne oldu? Figure AI, ev ortamında otonom çalışabilen Figure 03 modelini tanıttı. Robot, bulaşık makinesi boşaltma, çamaşır katlama, yüzey temizliği gibi çok adımlı ev işlerini kendi başına gerçekleştirebiliyor. Bu yetenekler daha önce yalnızca kontrollü laboratuvar ortamlarında mümkündü. Figure 03 halen geliştirme aşamasında. Bazı ev içi görevleri yalnızca demo ya da kontrollü senaryolarda sergileyebiliyor. Bugün piyasada beklenmedik durumlara sorunsuz biçimde uyum sağlayan ve tam otonom şekilde ev içinde çalışan bir robot bulunmuyor. Neden önemli? Çünkü bu iş robotların ilk kez fabrikadan çıkıp evin içine girmeye hedeflemesi demek. Ev ortamı üretim hattı gibi düzenli değil. Dağınık, değişken ve sürprizlerle dolu. Yani asıl zor saha burası. Figure 03'ün iddiası da tam olarak burada başlıyor. Makine sadece tezgah başında değil, gündelik hayatın içinde de işe yarayacak. Bu gerçekleşirse robot eşittir endüstri algısı pratikte biter. Ev içi emek, bakım işleri ve yaşlı nüfusun günlük destek ihtiyacı yeni bir dengeye oturur. Ailelerin üzerinde yük azalabilir. Aynı zamanda ev içi hizmetler için yeni bir pazar ve yeni bir iş modeli doğar. Ama net konuşalım. Bugün izlediğimiz şey büyük ölçüde kontrollü senaryolarda gösterilen performans. Gerçek ev hayatında her gün yeni bir problem çıkar. Farklı ev düzenleri, farklı eşyalar, beklenmedik riskler, güvenlik hassasiyetleri. İşte bu yüzden piyasada tam otonom ev çalışanı iddiası hala erken. Başlık etkileyici, fakat asıl sınav demodan çıkıp günlük rutini güvenli ve istikrarlı biçimde taşıyabilmek. Sıradaki haberimize geçelim. Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası AI Act resmen yürürlüğe girdi. Ne oldu? Avrupa Birliği yüksek riskli yapay zeka uygulamalarını sınırlayan, biyometrik gözetimi ve telif ihlallerini düzenleyen AI Act'i uygulamaya aldı. Büyük dil modelleri ilk kez yasal sınıflandırmaya tabi tutuldu. Neden önemli? AB yapay zekası yürürlükte. Bu yapay zekanın ilk kez kapsamlı biçimde hukuki sınıflandırmaya tabi tutulması demek. Yüksek riskli kullanım alanlarına sıkı yükümlülükler geliyor. Biyometrik gözetim daha dar çerçeveye alınıyor. Büyük dil modelleri için şeffaflık ve risk yönetimi şartları tanımlanıyor. Asıl etkisi şu: Avrupa önce güvenlik ve hesap verilebilirlik çizgisini küresel standarta çevirmeye çalışıyor. AB ve Asya merkezli şirketler için artık Avrupa pazarı teknik olduğu kadar uyum maliyeti de yüksek bir alanı kapsamakta. Bu bir regülasyon hamlesi değil, yapay zeka çağında oyun kurma hamlesi. Sıradaki haberimiz ChatGPT'den Sora 2 gerçeklik eşiğini aştı. Ne oldu? OpenAI metinden video üreten Sora 2'yi tanıttı. Sistem 4K çözünürlükte fizik kurallarına uygun, süreklilik hatası olmayan sahneler üretebiliyor. Görüntüler insan çekimiyle ayırt edilemeyecek seviyeye ulaştı. Neden önemli? Sora 2 ile birlikte video üretiminde maliyet dengesi kökten değişiyor. Sinema, reklam ve oyun sektörlerinde haftalar süren prodüksiyon süreçleri artık saatlere inebiliyor. Ancak bunun bir bedeli var. Gerçek ile üretilmiş olan arasındaki sınır hızla siliniyor. Deepfake, görsel manipülasyon ve içerik güvenilirliği artık teknik bir sorun değil, toplumsal bir mesele. Yapay zeka yalnızca nasıl ürettiğimizi değil, neye inandığımızı da yeniden tanımlıyor. Sıradaki haberimiz uzaydan geliyor. Ne oldu? NASA'nın Mars gezgini, Mars'ta dolaşan keşif aracı Perseverance, Jezero kriterindeki antik nehir deltası bölgesinden aldığı kaya çekirdeklerini
titanyum tüplerin içine koyup mühürledi. Bu örnekler ileride planlanan Mars Sample Return göreviyle dünyaya getirilmek üzere Mars yüzeyinde depolanıyor. Organik molekül yaşam bulundu demek değil. Karbon bazlı bileşenleri ifade eder ve bunlar biyolojik kaynaklı olabileceği gibi jeolojik süreçlerle de oluşabilir. Neden önemli? Bu gelişme Mars araştırmalarında bir dönüm noktası. İlk kez Mars'taki geçmiş yaşam ihtimalini test edebilecek fiziksel örnekler elimizde. Artık tartışma Mars'ta hayat olabilir mi değil. Bu örnekler bize ne söyleyecek sorusuna evrildi. Bu, Mars'ta geçmiş yaşamın izlerini kanıtlayabilecek ilk fiziksel materyal. Teoriden somut veriye geçilen eşik noktası. Sıradaki haberimiz yine uzaydan geliyor. Evrenin en eski patlamalarından biri kaydedildi. Ne oldu? GRB 250.314a adı verilen bir gama ışın patlaması 14 Mart 2025 civarında uzay teleskopları tarafından tespit edildi. Gözlemler ve takip ölçümleri olayın çok uzak bir kozmikte geçmişe ait olabileceğini düşündürüyor. Bu olay büyük patlamadan çok kısa süre sonra oluşmuş dev yıldızların ölümüne dair veri sağladı. Neden önemli? Gama ışını patlamaları evrenin erken çağlarında oluşan çok büyük kütleli yıldızların ölümü ve galaksi evrimi hakkında doğrudan ipucu sağlayabilen nadir olaylardır. Eğer GRB'nin uzaklığı doğrulanırsa erken evrende yıldız oluşumu ve elementleşme süreçlerine dair modeller daha iyi sınanabilir. Evrenin ilk nesil yıldızlarının nasıl oluştuğunu ve yok olduğunu anlamak kozmolojinin temel sorunlarından biri. Yani zamanın başlangıcına dair bilgiler güncellendi. Uzayda yeni ufuklar ararken 2025 yılı bizi tarihin en büyük dönüm noktalarından birine getirdi. Artık zihnimizin sınırlarını dijital sistemlerle birleştirerek genişletiyoruz. Beynimizin teknolojiyle doğrudan temas kurduğu bu yeni dönem, insanlığın teknolojiyle ilk gerçek kucaklaşması. Ne oldu? Neuralink, insanlı deneylerde yeni bir işe geçti. Beyne yerleştirilen çip sayesinde denekler, bilgisayar arayüzlerini ve robotik sistemleri doğrudan düşünce yoluyla kontrol etmeye başladı. Beyin-makine etkileşiminde gecikmeler minimum seviyeye inerken, insan reflekslerine yakın tepki süreleri milisaniyelere indi. Peki bu neden bu kadar önemli? Düşünün, felçli bir birey için bu sadece bir teknoloji değil. Hayatını geri kazanmak, zihin gücüyle yeniden dünyaya bağlanmak demek. Ama işin bir de diğer yüzü var. İlk kez bir cihaz düşüncelerimize bu kadar yakın. Bu da beraberinde korkutucu soruları getiriyor. Düşüncelerimiz güvende mi? Zihnimize müdahale edilebilir mi? Neuralink bu kapıyı sonuna kadar açtı. Evet, büyük bir umut doğdu ama aynı zamanda şu kritik soruyu da sormamızın vakti geldi. Düşüncelerimiz artık sadece bize mi ait? Beynin içini konuşurken yeniden uzaya dönelim. Çünkü 2025'te uzay artık keşif değil, veri ve lojistik meselesi haline geldi. Dostlar, NASA geçtiğimiz günlerde iki önemli ismi gökyüzüne uğurladı. Safir-X ve Punch. Peki ne oldu bu fırlatmada? Kısaca bir yanda evrenin en kapsamlı haritasını çıkaracak dev bir teleskop, diğer yanda güneşin öfkesini 3 boyutlu izleyecek dörtlü bir uydu filosu yörüngeye yerleşti. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü Safir-X ile evrenin kökenlerini, yani hikayemizin en başını öğreniyoruz. Punch ile de dijital dünyamızı koruyoruz. Güneşten gelen fırtınalar bugün uydularımızı ve internetimizi her an devre dışı bırakabilir. İşte bu yeni uydular o tehlikeyi gözle görülür hale getiriyor. Yani bir bakıma biriyle geçmişi çözüyoruz, diğeriyle dijital geleceğimizi güvence altına alıyoruz. Uzayda sensörler çalışıyor. Peki dünyada işler nasıl değişti? 2025'te bir başka sıçrama daha yaşandı. Sadece yanıt veren sistemlerden iş yapan sistemlere geçiş sağlandı. Ne oldu? ChatGPT 5 yalnızca sorulara yanıt veren bir dil modeli olmaktan çıkarıldı. Model, çok adımlı görevleri planlayabilen, araştırma yapabilen, araç kullanan ve sonuç üreten yarı otonom bir ajan olarak konumlandırıldı. Bu yapı, insan talimatını tek seferlik komut olmaktan çıkarıp sürekli hedef tanımına dönüştürüyor. Neden önemli? Bu gelişme, yapay zeka asistanı kavramını fiilen geçersiz kılıyor. Artık sistemler yalnızca yardımcı değil, inisiyatif alan, süreci yöneten ve işi tamamlayan dijital aktörler haline geliyor. Bu da iş gücü tanımlarından karar alma mekanizmalarına kadar insan-makine ilişkisini kökten değiştiriyor. GPT-5 ile birlikte yapay zeka artık cevap vermiyor, harekete geçiyor. Asistan dönemi kapandı. Görev alan, plan yapan ve sonuç üreten dijital ajanlar çağı başlıyor. Bu teknolojik bir güncelleme değil, insan-makine ilişkisinde
Yeni bir safha. Ajanlar büyürken bir gerçeği de hatırladık. Her şeyin altında aynı kırılgan altyapı var ve 2025 bunu acı biçimde gösterdi. Ne oldu? 2025 yılında internetin bel kemiği sayılan devasa sistemler arka arkaya havlu attı. Microsoft Azure 50 saat, AWS 15 saat, Slack 25 saat, Google Cloud 5 saat kesintiye uğradı. Dünya genelinde hayatın duraklat tuşuna basılmasıydı. Teknik bir yanlış konfigürasyon veya hatalı bir kod satırı dünyanın öbür ucundaki bir fabrikanın üretimini durdurdu. Bir bankanın ödeme sistemlerini felç etti ve milyonlarca çalışanın iş akışını kesti. Özellikle Ekim 2025'te peş peşe kesintiler modern toplumun işleyişinin ne kadar ince bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi. Peki bu neden önemli? Medeniyetin pamuk ipliğine bağlı olduğu anlaşıldı. Modern dünya bulut denilen birkaç dev şirketin bilgisayarlarına hapsedilmiş durumda. Bu devler aksadığında sadece internet kesilmiyor, hayat duruyor. Ekonomik deprem milyarlarca dolar buharlaştı. Saniyelerle yarışan finans piyasaları ve dev e-ticaret ağları saatlerce felç oldu. Siber güvenlikte illüzyon çöktü. En güvenli denilen sistemlerin bile tek bir güncelleme ile yerle bir olabileceğini gösterdi. 2025 kesintileri teknoloji dünyasında mutlak güven dönemini bitirdi. Altyapı bu kadar kritikse tüketicinin cebindeki cihaz da aynı ölçüde stratejik. Şimdi kişisel teknoloji tarafına geçelim. Ne oldu? Apple iPhone 17 ailesini duyurdu. iOS 26 ile birlikte Liquid Glass adı verilen yeni tasarım yaklaşımı öne çıktı. Ayrıca AirPods tarafında iPhone'daki Translate uygulaması ve Apple Intelligence ile çalışan Live Translation yani canlı çeviri özelliği duyuruldu. Destekli AirPods artı iPhone artı iOS 26 koşullarında gerçek zamanlı çeviri deneyimi sunmaya başladı. Neden önemli? Bu hamle çeviriyi uygulama içinde aç kapat yapılan bir araç olmaktan çıkarıp günlük iletişime gömülü bir katmana dönüştürdü. Dil bariyeri pratikte azalıyor. İş, seyahat ve eğitimde iletişim maliyetleri düşürüyor. Aynı anda mahremiyet ve yanlış çeviri kaynaklı riskler de büyüyor. Konuşma verisi, bağlam hatası, hukuki, medikal yanlış anlama gibi. Aslında Apple burada bir telefon tanıtmaktan fazlasını yapıyor. iOS 26 ile arayüzü yeniden tanımlarken AirPods ile canlı çeviriyi özellik olmaktan çıkarıp davranışa dönüştürüyor. Bu iş tutarsa dil bariyeri teknolojik olarak değil, sosyolojik olarak da kırılacak. Çünkü insanlar ilk kez zahmetsiz bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmaya başlayacak. Cebimizdeki arayüzler değişiyor ama 2025'te arayüz sadece ekranda değil, uzay mimarisinde bile yeniden yazıldı. Sıradaki haberimize bakalım. Ne oldu? Starship programı kapsamında yörüngede kenetlenme ve sıvı yakıtın mikro yerçekiminde transferi başarıyla gerçekleştirildi. Bu adım Starship mimarisinin temel taşlarından biri olan yakıt ikmaliyle derin uzay görevleri konseptinin çalıştığını ortaya koydu. Neden önemli? Bu teknoloji olmadan Ay ve Mars görevleri ekonomik ve operasyonel olarak sürdürülemezdi. Uzayda yakıt transferi tek seferde dev roket fırlatma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Modüler, yeniden kullanılabilir ve ölçeklenebilir bir derin uzay lojistiğinin kapısını açıyor. Kısacası Ay ve Mars'a gitmek teoriden mühendisliğe geçti. Starship'in uzayda yakıt transferi yapması roket bilimi için bir detay değil, oyunun kuralı. Artık mesele oraya gidebilir miyiz değil, orada ne kadar kalacağız? Derin uzay lojistiğine ilerlerken yaşam arayışı da hedef değiştiriyor. Sıradaki durak Europa. Ne oldu? Europa Clipper, Jüpiter sistemi içindeki geçişleri sırasında Europa'nın çevresindeki manyetik alan tepkilerini ölçtü. Verileri dünyaya gönderdi. Bu sinyaller yüzeyin altındaki iletken bir sıvı tabakanın yani tuzlu küresel bir okyanusun varlığıyla güçlü biçimde örtüşüyor. Ölçümler daha önce dolaylı yöntemlerle öngörülen yapıya doğrudan fiziksel verilerle destekliyor. Peki dostlar bu neden önemli? Europa enerji yani gelgit ısınması, su yani buzaltı okyanus ve kimya yani tuz ve mineraller üçlüsünün aynı anda sunan nadir gök cisimlerden biri. Bu verilerle birlikte dünya dışı yaşam arayışı ilk kez teorik aday seviyesinden ölçülebilir ve test edilebilir bir hedefe yaklaşmış durumda. Artık soru orada okyanus var mı değil. Bu okyanus yaşama elverişli mi olacak? Bu yüzden Europa Clipper'dan gelen veriler yalnızca bir keşif değil, bir eşik. Güneş sisteminde dünya dışı yaşamı barındırabilecek bir okyanusa ilk kez bu kadar yakınız.
Şimdi kulvar değiştiriyoruz. 2025'in en çok konuşulan başlıklarından birine geliyoruz. Medya dünyasında dengeleri alt üst eden savaş, Netflix, Paramount. Peki ne oldu da ortalık bir anda karıştı? Hatırlarsanız Netflix Warner Bros'u 82 milyar dolara alıyor demiştik. Ama geçtiğimiz haftalarda Paramount araya girdi ve tam 108 milyar dolarlık nakit bir teklifle masayı dağıtmaya çalıştı. Herkes Netflix'i bu işi kaybetti derken 3 gün önce Warner Bros yönetimi bombayı patlattı ve Paramount'un bu dev teklifini resmen reddetti. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü dostlar Warner Bros yönetimi Netflix'le olan anlaşmasına sadık kalmayı seçti. Eğer Paramount'a evet deselerdi Netflix'e 2,8 milyar dolar ceza ödemek zorunda kalacaklardı. Ayrıca Paramount'un bu devasa satın alma için girmek istediği borç yükü yönetimi korkuttu. Özetle şu an Netflix hala masadaki galip taraf gibi görünüyor. Ama Paramount pes edecek gibi değil. Warner Bros, HBO ve DC evreni kimin elinde kalacak? Bilgi kirliliğine dikkat. En güncel durum bu. Sizce Warner Bros kimin olmalı? Şimdi tekrar bilime dönelim. Atmosfer okumalarıyla yaşam tartışmasını masaya getiren bir başka başlık var. Ne oldu? James Webb K2-18b adlı gezegenin atmosferinde karbon bazlı moleküller ve DMC yani dimetil sülfür için olası bir sinyal raporladı. DMC dünyada ağırlıkla biyolojik süreçlerde ilişkilendirilen bir gaz. Ancak tek başına yaşam kanıtı değil ve abiyotik yani biyolojik olmayan açıklamalar hala tartışılıyor. Neden önemli? Bu gözlemler yaşanabilirlik ve biyolojik imza tartışmalarını teoriden ölçülebilir verilere taşıdı. K2-18b su buharı artı karbon kimyası kombinasyonuyla yaşam arayışında en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. James Webb K2-18b'de bize ilk kez yaşam olabilir mi dedirtecek kadar güçlü sinyaller yakaladı. Bu bir keşif ilanı değil ama bilimin şimdiye kadar o soruya en çok yaklaştığı an. Artık mesele inanmak değil, doğrulamak. Şimdi tüketici kültürüne dönelim. Ne oldu? Nintendo hibrit konsol serisinin yeni nesli olan Switch 2'yi global çıkışıyla piyasaya sürdü. Yeni donanım, daha güçlü işlem kapasitesi, geliştirilmiş ekran yapısı ve güncellenmiş yazılım mimarisiyle hem elde taşınabilir hem de ev konsolu kullanımını tek platformda birleştirmeyi sürdürüyor. Lansman, Nintendo of Europe CA dahil olmak üzere bölgesel yapılanmalar üzerinde eş zamanlı yürütüldü. Neden önemli? Switch 2 yalnızca yeni bir konsol değil, hibrit konsol pazarında yeni bir referans noktası oluşturuyor. Bu çıkış oyun stüdyoları için yeni nesil yapımların önünü açarken aksesuar, çevre birimleri ve dijital mağaza tarafından yeni bir platform döngüsü başlatıyor. Nintendo'nun ekosistem merkezli stratejisi rakip donanımlara karşı farklılaşmasını bir kez daha güçlendiriyor. Switch 2'nin çıkışı bir donanım güncellemesi değil, yeni bir döngünün başlangıcı. Nintendo burada grafik yarışına değil, ekosistem sürekliliğine oynuyor. Yani şunu diyebiliriz, hibrit konsol pazarında çıta yeniden tanımlandı. Bilgisayar tarihinin en büyük dönüm noktalarından birindeyiz. Kuantum bilgisayarlar artık laboratuvarlardan çıkıp fabrikalara adım atıyor. Peki ne oldu da bu kadar heyecanlıyız? IBM ve Intel gibi devler kuantum çiplerini artık tıpkı telefonlarımızdaki işlemciler gibi seri üretmeye başladı. Hatalar azaldı. Kübitler kararlı hale geldi. Yani o bilim kurgu dediğimiz teknoloji artık ete kemiğe büründü. Peki bu neden bu kadar önemli? Dostlar, kuantum bilgisayarlar sadece hız demek değil. Klasik bilgisayarların asla çözemeyeceği problemleri çözmek demek. Kansere çare bulacak molekül tasarımlarından dünyadaki tüm şifreleme sistemlerini değiştirecek bir güce kadar her şey bu çiplerin içinde saklı. Özetle 2026 itibariyle kuantum bilgisayarlar artık bir hayal değil, bir endüstriyel gerçeklik. Dijital dünyanın kuralları yeniden yazılıyor. Sizce bu güç dünyayı nasıl değiştirecek? Sıradaki haberimize geçelim. Hesaplama gücü artınca en büyük hedeflerden biri de değişmiyor. İnsan beynini anlamak ve hastalıkları daha iyi yönetmek. Ne oldu? İnsan beynine ait yüksek çözünürlüklü yapısal ve işlevsel haritalar, yapay zeka modelleri ve Jupyter gibi exascale süper bilgisayarlar üzerinde analiz edilmeye başlandı. Bu analizler Alzheimer, Parkinson, epilepsi ve depresyon gibi nörolojik hastalıklar için kişiye özgü hastalık modelleri ve tedavi öngörüleri üretmeye hedefliyor.
Neden önemli? Bu yaklaşım nörolojide tek protokol herkese uyar dönemini kapatıp veri temelli, kişiselleştirilmiş tedavi vaadini güçlendiriyor. Ancak başarının anahtarı yalnızca yapay zeka değil, hesaplama gücü, veri kalitesi, etik sınırlar ve regülasyonların birlikte işlemesi. 2025 bu dört başlığın ilk kez aynı masada toplandığı yıl olarak öne çıkıyor. Şimdi iklim tarafına geçelim. 2025'te bazı çözümler şaşırtıcı biçimde basit göründü. En azından kağıt üzerinde. Ne oldu? Bilim insanları sığırlara verilen yeme çok az miktarda kırmızı deniz yosunu eklediğinde hayvanların sindirimi sırasında ortaya çıkan metan gazının büyük ölçüde azaldığını gösterdi. Bazı denemelerde düşüş oranı %60 ile %80 seviyelerine kadar çıktı. Bu yaklaşımın ticarileşmesi için Future Feed gibi girişimler yem katkısı çözümleri geliştiriyor. Neden önemli? Metan karbondioksite göre kısa vadede çok daha güçlü bir sera gazı. Sığırlar da metanın önemli bir kısmını geğirme yoluyla atmosfere salıyor. Bu yöntem başarılı olursa çiftçiler sistemi komple değiştirmesi gerekmeyecek. Hayvancılığı bitirelim gibi radikal önlemlere gerek kalmadan mevcut hayvancılık sistemi içinde hızlı bir emisyon azaltımı yapılabilir. İklim krizinde belki de ilk kez bu kadar basit, uygulanabilir ve etkili bir aracımız var. Denizden gelen o küçük mucize. İklimde bir diğer kritik başlık enerji. Ve burada oyunu bazen yeni bir santral değil, yeni bir malzeme değiştiriyor. Enerji faturanızı ve dünyanın geleceğini değiştirecek o gizli kahramanı konuşuyoruz. Perovskite. Peki ne oldu bu alanda? Bilim dünyası yıllardır üzerinde çalıştığı bu mucize malzemeyi nihayet evcilleştirdi. Ocak 2026 verilerine göre artık bu panellerin ömrü uzatıldı ve verimlilik rekorları %35'lere dayandı. Artık laboratuvardan çıktık. Fabrikalarda dev rulolar halinde basılan güneş hücrelerinden bahsediyoruz. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü dostlar, güneş enerjisinde sorun artık çalışıyor mu değil, nasıl daha ucuza üretiriz sorusuydu. Perovskite bu sorunun cevabı. Aynı panelden 2 kat fazla elektrik aldığınızı, camlarınızın bile enerji ürettiğini hayal edin. Bu teknoloji yaygınlaştığında yenilenebilir enerji artık bir seçenek değil, tek mantıklı yol olacak. Sizce kendi elektriğimizi üretmek dünyayı gerçekten kurtarabilir mi? Sıradaki haberimiz biyolojimizin kaderini yeniden yazan o sessiz devrimle ilgili. CRISPR teknolojisindeki büyük değişim. Peki ne oldu bu alanda? Dostlar, gen düzenlemede artık o eski DNA zincirini tamamen kesip koparan yöntemleri geride bırakıyoruz. Bilim dünyası genetiğimizdeki hataları artık kaba bir müdahaleyle değil, tıpkı bir genetik kalemle harf düzeltir gibi nokta atışıyla değiştirmeyi başardı. Nature verilerine göre bu yeni yöntem sayesinde yan etkiler neredeyse tamamen ortadan kalktı. Artık DNA'yı kesmiyoruz. Onu cerrah titizliğiyle yeniden kodluyoruz. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü bir tedavinin sadece çalışması yetmez. Aynı zamanda kusursuz derecede güvenli olması gerekir. İşte bu yeni nesil hassasiyet sayesinde kalıtsal hastalıklar artık bir kader olmaktan çıkıyor. 2026 yılında bu teknoloji laboratuvarlardan çıkıp hastanelere, doktorların eline gerçek birer şifa yöntemi olarak geçmeye başladı. Peki sizce dostlar, kendi genetik kodlarımızı bir kitap sayfası gibi bu kadar kolayca düzeltebiliyor olmak, tıp dünyasında her şeyin sonu mu, yoksa her şeyin başlangıcı mı? Devam ediyoruz. Sırada tıp dünyasının çalışma kurallarını baştan yazan o teknolojiler var. mRNA platformu. Peki ne oldu bu alanda? Dostlar, mRNA artık sadece Covid aşılarından ibaret değil. Bilim dünyası bu teknolojiyi kansere karşı kişiye özel tedavilerde, daha etkili grip aşılarında ve hatta kalıtsal hastalıkların onarılmasında kullanmaya başladı. Kısacası tıpta artık tek seferlik bir ilaç değil, her hastalığa göre güncellenebilen dev bir yazılım sistemini kullanıyoruz. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü ilaç geliştirme süreçleri eskiden yıllar sürerdi. Şimdi ise sadece genetik kodu değiştirerek yeni bir hastalığa haftalar içinde yanıt verebiliyoruz. Artık her hastalık için bir yeni icat yapmaya gerek yok. Elimizde her türlü tehdide uyarlanabilen güçlü bir platform var. 2026 itibariyle tıp dünyasında artık ürün değil, platform çağı yaşanıyor. Peki sizce dostlar, kanser gibi zorlu bir düşmana karşı kişiye özel aşıların geliştirilmesi önümüzdeki 10 yılda sağlık sistemini nasıl değiştirir? Platformlar büyüdükçe sadece tıp değil, toplum da zor sorularla karşılaşıyor. Sıradaki başlık bunun net örneği. Ne oldu? Yapay rahim teknolojisi çok erken doğan bebeklerin anne rahmi dışındaki özel bir biyolojik ortamda gelişimini sürdürmesini hedefliyor. Bu sistemler bebeği büyüten bir makine değil,
anne rahmini taklit eden destekleyici bir ortam sağlıyor. Hayvan deneylerinde başarı elde edilince bilim dünyasında şu soru ciddi bir biçimde tartışılmaya başlandı. Bu teknoloji insanlar için klinik denemeye ne zaman ve hangi koşullarda geçebilir? Neden önemli? Bu teknoloji tıbbi açıdan çok büyük bir potansiyel taşıyor. Aşırı prematüre bebeklerin yaşama şansı artabilir. Yoğun bakım riskleri azaltılabilir. Ama aynı zamanda çok sert etik sorular doğuruyor. Gebeliğin tanımı değişir mi? Anne bebek ilişkisi nasıl etkilenir? Nerede durulmalı? Sınır nerede çizilmeli? Bu yüzden yapay rahim konusu bilimden çok etik, hukuk ve regülasyon alanında kırmızı çizgi tartışması yaratıyor. Yapay rahim teknolojisi bilimin başarısından çok toplumsal bir sınavı ifade ediyor. Hayat kurtarma potansiyeli ile etik sınırlar ilk kez bu kadar sert çarpışıyor. Asıl soru yapabilir miyiz değil, nerede durmalıyız? Sıradaki durağımız tıp dünyasının en büyük hayallerinden biri. Kök hücre tedavilerinin artık hayatımıza girmeye başlaması. Peki ne oldu bu alanda? Dostlar, kök hücre tedavisi artık sadece laboratuvarlarda yapılan bir deney değil. FDA verilerine göre diyabetten görme kaybına, kalp hasarından epilepsiye kadar birçok alanda kök hücre tedavileri, klinik denemeleri başarıyla geçti. Artık bu tedaviler piyasaya çıkabilir mi sorusu yerini hangi hastane önce uygulayacak sorusuna bıraktı. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü bugünkü tıp sistemi genelde sizi ilaçlara bağımlı kılarak hastalığı bastırmaya odaklanır. Kök hücre ise farklı bir yol seçiyor. Hastalığı bastırmak yerine hasarlı dokuyu onarıyor. Yani her gün ilaç içmek yerine sorunu bir kez ve kökten düzeltme fikrinden bahsediyoruz. Bu durum sadece sağlığımızı değil, tüm sigorta ve sağlık sistemini değiştirecek kadar büyük bir devrim. Peki sizce dostlar, hastalıkları ilaçlarla yönetmek mi daha mantıklı, yoksa kök hücreyle vücudumuzu kendi kendine onarır hale getirmek mi? Bu yeni sağlık düzenine hazır mıyız? Şimdi tekrar gündelik hayata dönelim. Telefon hala merkezde ama yeni bir arayüz katmanı sahneye çıkıyor. Ne oldu? Büyük teknoloji şirketleri ağır ve pahalı AR/VR cihazları yerine daha hafif, daha şık, gün boyu takılabilecek AR gözlükleri geliştirmeye odaklandı. Bu yeni nesil gözlükler bildirim gösterme, navigasyon, canlı çeviri, kamera destekli yapay zeka gibi özellikleri telefonu cebinden çıkarmadan sunmayı hedefliyor. Yani amaç sanal dünyaya kaçmak değil, gerçek dünyanın üzerine dijital bilgiyi eklemek. Neden önemli? Akıllı telefonlar hala merkezde. Ama fiziksel sınırlarına yaklaşıyor. AR gözlükleri yaygınlaşırsa telefon ekranı ikinci plana düşebilir. Dijital bilgi doğrudan görüş alanımıza taşınır. Mobil uygulamaların yerini göz hizasında çalışan yeni bir arayüz katmanı alabilir. Bu da oyun ve eğlencenin ötesinde iş, eğitim, navigasyon ve günlük yaşamda yeni bir teknoloji ekosistemi anlamına gelir. AR gözlükleri eğlence oyuncağı olmaktan çıkıp telefonu tamamlayan bir arayüz haline gelirse mobil çağdan sonraki büyük bir platform değişimi başlamış olur. Videonun sonuna yaklaşırken ülkemiz adına stratejik bir gurur tablosuyla bitiriyoruz. Türkiye'nin dijital beyni ARF artık tam kapasiteyle devrede. Peki ne oldu bu alanda? Dostlar, TÜBİTAK bünyesinde yer alan ve dünyanın en güçlü süper bilgisayarları listesinde üst sıralarda bulunan ARF kurulum aşamalarını tamamladı ve araştırmacıların hizmetine açıldı. Bu sistem binlerce işlemcisiyle Türkiye'nin şimdiye kadar sahip olduğu en büyük işlem gücünü temsil ediyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü dostlar, yapay zeka çağında en büyük hazine işlem gücüdür. ARF sayesinde kendi yapay zeka modellerimizi kimseden izin almadan ve verilerimizi yurt dışına çıkarmadan kendi topraklarımızda eğitebileceğiz. Savunma sanayinden tıbba, hava tahminlerinden siber güvenliğe kadar her alanda artık çok daha hızlı ve bağımsızız. Yani bir bakıma Türkiye geleceğin dünyasında kendi dijital fabrikasını kurmuş oldu. Peki sizce dostlar, yerli bir süper bilgisayara sahip olmak Türkiye'nin yapay zeka yarışındaki yerini nasıl değiştirecek? ARF'ın en çok hangi alanda fark yaratmasını istersiniz? Ve işte videonun bonus haberi. Dostlar, rotamızı yerli gururumuz Tailwords'e ve Kalradia'nın masmavi sularına çeviriyoruz.
Peki ne oldu bu uçsuz bucaksız dünyada? Bannerlord tarihinde ilk kez denizlere açıldık. Yeni çıkan War Sails paketi yayınlandığı an Steam trendlerini resmen ele geçirdi. Farklı gemi tipleri, gerçekçi rüzgar fiziği ve o beklenen Viking atmosferi artık tamamen oyunun bir parçası. Kal Radia artık sadece karadan ibaret değil. Peki bu neden bu kadar önemli? Çünkü dostlar, bu sadece bir güncelleme değil. Oyunun eksiksiz ortaçağ dünyası vizyonunun tamamlanması demek. Denizden yapılan ablukalar ve sahil kuşatmaları oyuna bambaşka bir stratejik boyut kattı. Tailwords, Türkiye'nin oyun dünyasındaki lokomotif rolünü bir kez daha dünyaya kanıtladı. Peki sizce dostlar, Kal Radia'nın yeni hakimi denizciler mi olacak yoksa eski toprak sahipleri mi? Kendi filonuzu kurmaya hazır mısınız? Yorumlarda buluşalım. Dostlar, 2025'in panoramasını işte böyle tamamladık. Artık 2026'dayız ve geçen yılın attığı temeller üzerinde yükselen yepyeni bir dünya bizi bekliyor. Gördük ki teknoloji artık cebimizde taşıdığımız bir cihaz değil. Damarlarımızda ve düşüncelerimizde dolaşan bir parçamız. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer bu haber turu ufkunuzu açtıysa videoyu beğenmeyi ve bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Sizce 2025'in en unutulmaz haberi hangisiydi? 2026'nın getireceği yeni dünyayı, haftalık teknoloji ve bilim analizlerimizi kaçırmamak için STEMXR kanalımıza abone olun. Bildirim zilini mutlaka açın. Merakın pusulası her zaman gerçeği göstersin. Update'te kaldığınız için teşekkürler. Bir sonraki bölümde 2026'nın getireceği yeni heyecanlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.